Bizim İstanbul'daki köpeğimiz böyleydi, Beagle cinsi. Aynı, renkleri de aynı. Annem ne yapıyorsun lan? Hep aynılar abi, hiç değişmiyorlar ya. Ne bulurlarsa ağzına atıyorlar. Ne yapıyorsun Kartal? Ne yapıyorsun oğlum? Aslanım benim, eski köpeğimin adı Kartal'dı, bu da öyle. Oo! Aynı Kartal gibi. Allah seni bildiği gibi yapsın. Normalde sol tarafımız park, gündüz açık oluyor. Emmoğlu sen dur. Şu an kapalı. Botanik Park sol taraf. Sokakta da kimse yok. Anam bu kan mı ne la? İşte Arjantin akşamı böyle. Şimdi ana caddeye çıkacağız. Ana caddenin orada daha net belli olur. Trafik durumuna göre. Galiba sanırsam tatile gittiler birçoğu. Ana caddeye geldik, trafik yok. Aman tanrım dedim. Harbiden çoğu tatile gitmiş ha. Kimse yok. Biz karşıya mı geçeceğiz şimdi? Işık bize yanmıyor değil mi? Yok. Allah kimse yok ya. Görüyorsun değil mi? Sokaklar bomboş. Şuna bak. Normalde böyle olmuyor. Yani hafta içi de olsa, hafta sonu da olsa, yaz tatili de geldi ya. Birçoğu gitmiş. Biz şimdi şu ışıklardan karşıya geçeceğiz de şu karşıdaki yazan şey aklıma geliyor. Ferit Şahenk vardı ya. Şahenk yazıyormuş gibi aynı. Akşam yürüyüşü yapalım dedik. Hem sokakları göstermiş oluruz. Şimdi bizim bu yürüdüğümüz bölge Arjantin'in bütün böyle zenginlerin oturduğu muhit burası mesela. Ve ondan dolayı da çoğu yok zaten. Adamların mahallesinde karakol da var. Karakolda da kimse yok. Baksana şuna bak. Bomboş. Kışın bu kadar olmuyor ya. Kışın en azından insan oluyor da. Sanırsam bir de hava çok sıcak ya, acayip nem var. Öyle böyle değil. Sanki yan tarafımızda biri ateş yakmış, onun sıcaklığı bize geliyormuş gibi, böyle acayip bir sıcak var. Karşıya mı geçeceğiz yine? Evet, Arjantin sokaklarını geziyoruz. Size de gösterelim dedik. Bir tane petrol ofisi var. Buradaki ismi Aksiyon diye geçiyor. Oraya sigara almaya falan gidiyoruz. Orada çok uygun satıyorlar çünkü. Hem de yürüyüş yapmış oluyoruz. Sigara almak için yaklaşık 1 kilometreden fazla yürüyoruz değil mi? Ne 1 kilometresi ya? 1,5 gidiş, 1,5 da geliş, 3 kilometre. Sigarayı bahane ediyoruz. Yürüyüş yapmış oluyoruz. Sonra şu karşıdaki binayı görüyor musun? Bak, burayı ben gündüz fotoğrafını çekmiştim. İngiltere'deki binalara benziyor. Kale gibi. Dışı çok güzel. Allah bilir hangi Arjantinli zengin oturuyor. Ya bu saatte bayağı da köpek gezdiriyorlar yine ha. Bir tane önümüzde var, 2 tane de karşıda var. Bu Türkiye'de İstanbul'u falan bilenler varsa, Nişantaşı, Ortaköy tarafı gibi bak. Burada adamlar masaya atmış. Restoran. Aa bak, burası kalabalık çıktı. Bunların hepsi zengin. Bu mekan çok hoşuma gidiyor ya. Ve buraya da çok tercih ediliyor herhalde ki bayağı insan geliyor buraya. İşte karşı tarafta dolu bak, gördün mü? Aha, harbiden.
Şu kırmızı ışık Oba mı yazıyor? Oba restoran ne o? Şu karşı ışığın yandığı yerde dolu. O eski kamyon arkasından hala gaz çıkıyor. Böyle bir meydan burası. Biz öbür meydana çıkacağız. Bak burası karşısı da bir restoran. Yine burada insanlar var. Bir de bunun karşısı var. Biz devam edelim. Geçelim karşıya. Bizim daha yaklaşık 1 kilometre yolumuz var. Ha bak şunu tam tesadüf önüme çıktı göstereyim. O Arjantin'deki binaların altında hep böyle otopark var. Kapı bu şekilde açılıyor. Adam bak binanın altına giriyor. Şimdi kapanışını da bir göstereyim şöyle. Ta ışık ötüyor. Dikkat edin kapı açılıyor. Altına falan girmeyin hesabı. Hadi kapat dayı şimdi bunu. Normal böyle sürgülü kapı gibi falan değil. Bak bu yan tarafı falan da var. Bütün binalar bu şekilde abi. Bütün binaların altında böyle otopark var. Bak böyle de kapatıyor emmoğlu. Düz kapanıyor böyle. Adamlar zamanında tasarımı yaparken, binaları, caddeleri, sokakları yaparken otopark sorununu bu şekilde çözmeye çalışmışlar. Allah çok da güzel olmuş. Her binanın altında bu şekilde otopark var. Yani en azından binada kaç tane daire varsa her daireye bir tane araç park edecek şekilde şey yapmışlar. Giriş otopark alanı binanın altına yapmışlar. 3-4 tane araba alırsan tabii bir diğerlerini dışarı bırakmak zorundasın. Geçen gün bu sokakta mıydı? Generaller, evet burasıydı bak. Yemek, ordu komutanları falan vardı. Burasıydı değil mi? Bak şöyle çaktırmadan kamerayı çevireyim. Bir şey demesinler akşam akşam. Kapının lüks olmasından belli zaten. Varaklı maraklı kapılar. Yemek yiyorlardı. Hatta Miley'de falan mı vardı acaba? Şu karşısı var ya, çam ağacını, o çam ağacı mı bana mı öyle geliyor, ışık süzmesi mi? Ha, parka şey koymuşlar. Yeni yıl. Yeni yıl var ya. Abi buradaki evler de çok lüks ya. Yemin ediyorum var ya. Kapı girişleri falan var ya. Şuna bak anasını satayım ya. Gerçekten çok lüks. Çok zengin buradakiler ya. Gerçekten zengin buradakiler. Şu karşı taraf komple park abi. Kocaman böyle alabildiğince devam ediyor öyle. Adam binanın etrafına her yerine ışık koymuş. Baksana anasını satayım. Ordu evi gibi vallahi. Parça. Parça parça böyle bütün sokakları çekmeye kalksam 10 günlük video çıkar. Ha, bunlar evsiz falan değil mi ya? Bunları burada tutmazlar da. Vallahi evsiz mi? Aile de bunlar ama dinleniyor mu acaba? Yok ya bunlar dinleniyor herhalde değil mi? Bunları buradan gelir kaldırır bir şey derler. Baksana anasını satayım binaya. Bunların hepsinde de güvenlik de var. Şunlara bak. Burası da dondurmacı. Acayip dondurma yiyorlar ha. Tatlıyı çok seviyor bunlar. Bunlar nereden türemiş? Bu kadar yoktu bunlar. Şunlar %1 milyon Yahudi. Burası da Kia bayi. Sıfır Kia'lar satıyorlar.
Şunlar Arjantinli olduğunu düşünmüyorum. Bunlar Venezuelalı ya da Kolombiyalıya benziyor. Abi çok sıcak, çok nem var. Bir de onun yüzünden çıkmıyorlar. Yani Antalya'nın sıcağı affedersin halt yemiş. O kadar nem var. Bu saatte. Akşamın 10'undayız şu an. Uf, daraldım. Bak ben geçtikçe kapının ışığı da yanıyor. Hele şükür geldik. Bizim benzinci karşıda. Şimdi oraya geçeceğiz. Oradan sigaramızı alıp ters istikametten dönüş yapacağız da bunlar neyi bekliyor bu saatte? Durakta bekliyorlar da biz karşıya geçeceğiz, yolu görmüyoruz. Emmoğlu durun. İlk defa gördüm lan, burada o kadar insan beklemiyordu, hayret. Burası 9 ya da 10 şerit olması lazım bu yol. Geniş bir yol. Bu kadar çok araba geçtiğine de bakmayın yani. Trafik oluyordu burada normalde. Çok geniş yolları var ya. Kaldırımları çok geniş, yolları çok geniş. Bu yollarda bir tane de Ovelesco'nun orada var. Orası da böyle. O 13, 14 şerit herhalde bu. Kaç şeritti sayacağım giderken. Gel. Gel. Yanmadı ışık mı? Ben az daha gidiyordum mu? Şimdi dur bir dakika. Hadi emmoğlu dur ya, yeter ya. Şimdi ben şeritleri sayarak gidiyorum bir taraftan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 şerit. Yuh. 11 şeritli yol mu olur lan? Vallahi bak geç sen. 11 şeritli yol yapmışlar adamlar. Artı bisiklet yolu da ayrı bak. Şuradan da bisikletler geçiyor. Of ne koktu. Geldik benzinciye. Burası da şu benzin fiyatlarına da bir bakayım girmeden. Geç abla geç. Şuradan 2 dakika bir bakayım. Bunu hemen çevireyim size. Şurada. Benzin fiyatları süper benzin 1659. Yani yaklaşık 1,20 dolar. Doları Türk lirasına siz çevirin. Kuantum dediği ona da 2000 peso desek o da 1,5 dolar. Dizel 1719 peso bunlar. 1719'da 1,3 dolar. Kuantum dizel X10 diyor. O da 1900, o da yaklaşık 1,4 dolar. Yani ortalama şöyle düşünsek 1500 peso yaklaşık 1,2 dolar. Kaç para yapıyor? 40 50 lira falan ya. Ben yakıt fiyatları 50 ile 70 Türk lirası arasında değişiyor. Evet geldik. Anam burası cennet cennet, bir serin var ya, oh oh. Şuradan bir şey alacak mıyız? Ha, buraya oturma yeri de koymuş ne güzel. Abi biraz otursak mı? Çok serin içerisi ya. Ben şu içeceklere doğru bir bakayım, ayağına biraz serinleyeyim dur. Hem içeriği göstermiş olurum. Bak böyle tatlılar falan da satıyorlar. Bu ablaların şapkaları falan da çok güzel. Kıyafetleri. Şaka maka evden geliyorum. Şimdi hiç içecek alasında yok. Zaten normal Türkiye'de olduğu gibi buradaki benzincilerde de içecekler pahalı. Hiç gerek yok. Bana bunların şapkası değişmiş. Bunların şapkası böyle değildi. Benzinlikten içeriden çıktım. İçerisi cennetti.
dışarısı cehennem. Abi bu kadar öyle bir fark var ki anlatamam. Manyak fark var. Yanıyor vallahi. Teyze kafasına şapka mı koymuş? Oğlum bu akşam güneş mi var teyze? Çok sıcak bak bayılıp düşersin. Zaten gidemiyor ki kadın şaka maka. Vallahi yazık ya. Kalmış burada gidemiyoruz. Çok sıcak baba yürüyemiyor. Nemden. Orada da Peugeot satıyorlar. Sıfır Peugeot'lar var. Kaç para acaba fiyatlarını da bilmiyorum. Şimdi biz şimdi sağ taraftan gidiyoruz. Gelirken karşıdan geldik şuradan. Şu karşıdan geldik. Şimdi buradan gidiyoruz. Karşısından. U gibi düşünün böyle. O 11 şeritli yolu ortamıza aldık. Sol tarafında kaldı. Öbür tarafta sağ tarafındaydı. Şimdi buradan eve gidiyoruz. Abi baksana burada Rolex. Gerçek Rolex mi acaba ya? Rolex mağazası bile açmış adam ya. Satıyor demek ki baba. Bak yine bir otopark ötüyor. Bu İCB Banka dediği ICBC Çin Bankası. Arjantin'de Çinlilerin hükümdarlığı çok, bayağı çok. Şimdi Trump reis ne yapıyor? Artık Çinlilere yedirmeyeceğim Arjantin'i diyor. Para veriyor, bana çalışın diyor artık. Geç. Park açık mıymış bu saatte? Bu park. Bak şimdi şu bir dakika. Girmeyeceğim de. Şimdi az önce kadın şu karşıda ne kadar zoomladım bilmiyorum da bu karşıdaki heykellerin olduğu yer Almanlara ait bir şey. Bir anıt. Bak bak bisikletçilere bak. Bisiklet yolu iki şeritli yapmış adam ya. Bisiklet yolunu. Ya burası böyle havalar serin olduğu zaman falan bu bisiklet yolunu falan çok kullanıyorlar. Şimdi saat 11 oldu akşamın. Akşamın 11 olmuş. Emmoğlu halen koşuyor. Hem de bu sıcak havada, nemli havada. Ah anam ah. İşte böyle ya. Şimdi şu yanan şey var ya, mavi polis sireni gibi yanan birçok yerde var bu. Bu ne biliyor musun? 911 polis imdat düğmesi. Şimdi bak burada şey var. Buna bir basıyorsun. Şuna. Zaten orada da kamerada koymuş. Baksana kameraya dikkat etmedim. Hemen polis geliyor. Bulunduğun noktaya. İşte kadınlar kullansın ya da can güvenliğini tehlikede hisseden falan filan diye koymuşlar da burada onu kim kullanacak ya? Kimse kullanmaz. Burada öyle şey olmaz. Yani Allah büyük konuşmayalım da olmaz diye düşünüyorum. Ay park ne kadar güzel ya. Kimse yok anasını satayım. Bak şimdi. Parkta kimse yok. Bomboş. Park açık. Gir otur gez dolaş. Banklarda da kimse yok. Ama nasıl oturacaksın parkta abi? Çok sıcak. Nem var. Oturamazsın ki. Sivrisinek yok değil mi? Yani şu an bir sivrisinek falan da duymuyorum. Gelip yemiyorlar da. İlaçlama yaparken görmedim de onun için dedim bir de parkın yanından geçiyoruz. Acaba olur mu dedim. Ama yok. Belki de ilaçlanmıştır bilmiyorum.
Ya abla sen ne koşuyorsun hala ya? Bu sıcakta nasıl koşuyorlar ben yürürken sucuk gibi oldum. O bizim geçen geldiğimiz etkinlik yapılan park değil miydi ya? Bak ben bazen böyle var ya nevrim dönüyor 50 kere geldiğim yeri unutuyorum. Şu arabaların geldiği yerin geri tarafı Japon bahçesi. Japonlara ait orada bir bahçe var. Giriş ücretli. Abi giriş ücretli diyorum da o da 600-700 lira ya. Bir tane normal park ya. Japonlara ait park 600 lira giriş mi olur ya? Şurası da havaalanı. Abla sen gidiyorsun biz de gidiyoruz. Gel ya gel geçelim. Vay anasını bekledim. Emmoğlu duracaksan dur. Bize mi kırmızı mı? Bize kırmızı yanıyordu. Ay. Lan bunun karşısında mı vardı ya? Allah'ım o giden kadın Rus herhalde ha. Uyanık hemen atladı gitti. Yani arabalar kurallara uyuyor, biz kurallara uymuyoruz. Uymuyor. Şuna bak. Antalya Kundu tarafına benziyor. Ya da Muratpaşa tarafı bilmiyorum. Abi şimdi serbest deyince aklıma geldi. Markette dikkat ettim. Aman tanrım abi öyle bir alkol alıyorlar. Bütün sepetlerde viski şişeleri, şarap şişeleri, likörler şeyde kesmiyor. Normal bira falan da kesmiyor anasını satayım. O bir tane yaşlı kadın vardı. Doldurmuş da doldurmuş. Şarapların çeşitlerinin hepsini al. Şarap ucuz zaten. Şarap ülkesi burası. Et ülkesi. Ha bir tane et alsan tamam mı? İki kişiden bahsediyorum. 300 lira. Yılbaşı için bahsediyorum. 300 liraya da şöyle kaliteli güzel bir şarap alsan bak 300 liraya. 600 lira. 600 liraya otur evinde salatası şu su bu su kendi maliyetini 600 700 lira de ya. Çok güzel, çok uygun yani. 300 liraya güzel et alır ya. Bakayım 300 liraya 1 kilodan fazla oluyor ya et. Tam 1 kilo hatta. 1 kilodan 3-5 gram fazla bile. Abi parka baksana ne kadar güzel duruyor ya. Arada da böyle ışıklar yanıyor ya, yanmış. Top sahası, çim sahası gibi olmuş. Tertemiz. Abi park nasıl? Kimse yok parkta. Vallahi ya ışık da yanıyor. Şimdi kafa dengi arkadaşların olacak. Muhabbet edeceksin, oturacaksın. Sohbet edeceksin. Yanına 2-3 tane içecek alacaksın, oturacaksın buraya. Bak adam ne yapıyor bak şimdi. Ne güzel. Çocuğunu almış, köpeğini almış orada adam. Hem köpek eğleniyor, hem adamlar hava alıyor. Burası biraz daha serinmiş ya parkın içi. Yolun kenarından arabalar çok geçtiği için mi acaba çok sıcak geliyor, daha çok sıcak geliyor. Burada biraz daha azaldı sanki sıcak. Ağacın güzelliğine bak. Alabildiğince gidiyor ya. Park çok büyük. Neyse biz yolumuza devam edek de. Biz yine Türk usulü yapalım ya. Evimize gidek Türk çayımızı yapalım. Devam. Bak buraya ışıklandırma mı? Ha ışıklandırma koymuş. Uçak iniyormuş gibi. Pis gibi yapmış adam. Ne yapacak oğlum bisikletle yolu mu görmeyecek ya? Arjantin'in güvenli sokaklarından geçtik. Yani elit mahallesi. Biraz büyük tabi mahallede. Ana caddeye çıkacağız bu. Şu ileride heykelin olduğu yer.
Arjantin'in parklar bölgesinin ortasında bulunan kavşak. Biraz daha tehlikeli görünen mahallesi de var. O tarafa da gittiğinde orayı da çekeceğim. İşte ona göre değerlendirirsiniz. Bizim şey vardı, o nerede ya? Ben onu merak ettim. Bak geçtim mi acaba? Neydi? Hintli miydi? Yok. Kim? Gandal mı? Gandhi ya. Gandal nereden çıkıyor? Gandal ne? Gandhi amcamın yanından geçeceğim şimdi. Dur. Onun heykeli vardı şurada. Ne yapıyorsun lan? Bu Gandhi amcayı buraya niye dikmişler ya? Gerçi bunların her sanata ve böyle dünyaca iyi olarak bilinen kişiler hep saygıları var da. Hepsinin bir anıtı var. İnsanlığa iyilik yapmış kişiler diyelim. İnsanlık adına. Bu muydu? Evet. Ha bu. Kanki ne yapıyorsun? Gandhi amca. Abi bu adam şeye benzemiyor mu ya? Kılıçdaroğlu'na benzemiyor mu? Gandhi'nin buraya heykelini yapmışlar böyle. Etrafını da kapatmışlar şeyle. Telle falan kapatmışlar. Bay bay emmoğlu, görüşürüz. Dikkat et kendine. Parklar bölgesinde bulunan bizim heykelimiz de bu. Burayı bir ara çekmiştim. Sol tarafta şey var, Amerikan konsolosluğu var. Şu kavşağın tam ortasında böyle bir heykelimiz var. Ondan sonra bu sağ taraf park. Az önce onun kenarından geldik. Geriye doğru devam ediyor. Şu karşı taraf park. Gül bahçesi şu bu falan var. Öyle devam ediyor. Biz buradan eve doğru gideceğiz. Şu sol taraf böyle kale gibi duran yerde ekoloji parkı, hayvan parkıydı. Evet. Öbür tarafta girişi. Zaten burada da yazıyor Eko Park. Ay yine ot içiyor, leş gibi kokuyor. Ondan sonra bizim şurada 60 plakalı otobüslerin durağı var. Onları her gördüğümde ana bizim gideceğimiz yola baksana, kimse yok. Burası normalde böyle olmuyordu. Şuna bak. Şöyle. Bomboş. Ne güzel, ne kadar sakin ya. Vallahi kimse yok. Bisiklet yolu boş. İnsan yürümüyor. Şey aklıma geldi. İstanbul'da böyle oluyordu. Tatile gidiyordu ya millet mesela. İstanbul boşalıyordu. Yemin ediyorum aynısı olmuş. Arjantin'de öyle olmuş. Bomboş. Denize gitmişler. Tatile. Burada deniz yok. Okyanus her taraf. Deniz deyip duruyorum. Alışkanlık. Demek ki bir de deniz olsa bir Muğla gibi, İzmir gibi, Antalya gibi falan. Üf, burası turizm cenneti olur. Bölgesi büyük zaten Arjantin. Bir ucundan bir ucu bir da saat değişiyor. Düşün ya, iklim değişiyor. Rusya gibi. Normalde yürüyüş yapmayı biz Sunay'la seviyoruz. Tamam mı abi? Şimdi bak bu yolun hala devamı var. Şimdi 1,5 kilometre evden çıkarken gittik. 1,5'da öyle gideceğiz 3 kilometre. Normalde biz 3 kilometre, 4 kilometre, 5 kilometre öyle yürüdüğümüz zaman anlamıyorduk değil mi? Ne ara yürüdük bu kadar yolu falan diyorduk. Abi şimdi hava çok sıcak ya, nemli hava böyle. Bunaltıcı bir hava var böyle. Ya zannedersen birçok kişi de onun yüzünden yok. Ya dayıoğlu ne koşuyor lafın neyse. Ha ben bu adamı biliyorum, bu adam hep koşuyor ya. Hep görüyorum buralarda koşuyor bu. Neyse bugün hiç yürüyesim yok ya, anlamadım. İşte hep bu sıcağın yüzünden. Sucuk gibi oldum ya. Şu karşı tarafta şey.
Görünmüyor tabi de. Az bir şey ışıkları yanıyor. TÜYAP. Türkiye'deki İstanbul'daki TÜYAP gibi. Ya sen ne yapıyorsun burada? Bu da abi biz ana caddeye çıkacağız oradan. Ondan sonra da eve geçeceğiz. Şuna bak, bu sol tarafta Michelin yıldızlı restoranmış. Acaba şu kadarcık et koyuyorlar, bir dünya para alıyorlar. Ya hikayeden işiyor, Michelin midir? Michael Jackson diyorum ben bunlara. Bakayım nerede yazıyordu? Abi hayvanat bahçesinin içerisine adam Michelin yıldızlı restoran yapmış ya. Bak. Özel müşteriler gelince yer önemli değil tabi. Yeter ki gelsin. Hemen sol tarafta şu karanlık olan yer şurası. Dans kulübü müydü? Neydi bura? Tiyatro mu? Bale mi? Neydi? Dur bir dakika, yakından bakayım, unuttum şimdi ya. Çocuklar gösteri falan yapıyordu, gençler. Ha, tiyatroymuş. Tiyatro. Allah Allah. Bizim durağa geldik. Emmimin çocukları da orada. Şimdi biz Tokat'tayız ya. Bunları görünce Tokat otobüsleri gibi geliyor. Bunların durağı burada. Buradan kalkıyorlar, çeşitli yerlere gidiyorlar. Biz halen yürüyoruz. Burası biraz sanki daha uzun geldi ya. Bu 1,5'tan fazla burası. Biz aynı geldiğimiz yoldan gelmedik ya. Sanırsam öyle oldu. Biraz daha uzadı. Sanki bir 3,5 kilometreye çıktık. Ya biz sigara almaya gittik. 3,5 kilometre yol yürüdük. Düşünün fedakarlığı. Şu otobüsü falan her gördüğümde şurada metropol yazıyor ya. Türkiye'deki bu metro otobüsleri var ya, metro turizm. Aklıma o geliyor. Polonisiz metro zaten. En sonunda yazan 3 harfi sildiğin zaman metro oluyor. Metro turizm galiba. Bunlar şehirler arası galiba, sanırsam. Onu bekliyorlar. Buenos Aires'ten farklı illere gidiyorlar. Lan burada bile kimse yok. Aman tanrım dedim. Bomboş, şuna bak. Ne güzel olmuşsun da Buenos Aires. Harbi kimse yok. Normalde şu yürüdüğümüz yolda iğnezsen yere düşmemesi lazım. Ama Olivos'a giden arabalar da hep buradan kalkıyormuş. Sol taraf, biz bu parkın girişi burası, ekoloji parkı dediğimiz aslında. Ana girişi. Biz arka tarafından dolanıp geldik ya. Asıl giriş burasıydı. Şimdi buradan karşıya geçeceğiz. Akşam abi sen ne videosu çekiyorsun diyor. Abi diyorum, Arjantin'i tanıtıyorum. Otobüsü görünce aklıma geldi, bir daha hatırlatayım. Burada 24 saat otobüs var abi. Gece gündüz hiçbir şekilde kesilmiyor. Hep var yani, her saat var. Ve her bölgeye var. Mesela gündüz 10 seferse gece atıyorum 2 sefer oluyor. Ama var yani. Google Maps'te gideceğiniz durağı falan seçtiğiniz zaman hangi duraktan bineceğinizi zaten gösteriyor. Biniyorsunuz, gidiyorsunuz, her yere var yani. Köpeğin dilleri düşmüş ya. Evet dostlar, bir yürüyüş yapayım dedim. Hanımla beraber hem de sigara almaya gittik. Hem de video çekeyim dedim. Hem de siz merak edenler falan da olursa Arjantin sokaklarını görsün, güvenli mi, güvenli değil mi? Onu göstermek istedim. Bu video böyle olsun.
Beğenin dostlar, rica ediyorum. Abone olun. İki kelamda bir şeyler yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.